Alize'den herkese merhaba. Bugün Alize Pufimor ile hem çok kullanışlı hem de desenini kendi zevkinize göre tasarlayabildiğiniz bir laptop kılıfı örüyoruz. Üstelik öğrendiğiniz bu yöntemle sadece laptop kılıfı değil, tablet kılıfı ya da çantada örebilirsiniz. Patentli ipliğimiz Alize Pufimor'un iki renkli hazır ilmekleri sayesinde örgü örmeyi bilmenize, şiş ve tığ kullanmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken istediğiniz deseni boş bir kareli kağıda çizmek ve Alize Pufimor'un iki renkli ilmeklerini doğru renk sıralamasında birbirinin içinden geçirmek. Sizler kendinize ait özel desenler tasarlayabileceğiniz gibi Alize Gen.tr web sitemizin Pufimor şablonlar sekmesinden sizler için ücretsiz olarak hazırlamış olduğumuz şablonları da kullanabilirsiniz. Alize Pufimor ile biz sadece örgü örmüyoruz. Önce desenimizi tasarlıyoruz, sonra onu ilmek ilmek ürüne dönüştürüyoruz. Alize Pufimor ile üretmek bu kadar kolay. Bu özelliği sayesinde çok küçük yaşlardan itibaren herkes Alize Pufimor ile üretmenin mutluluğunu yaşayabilir. Biz sizler için 2,5 yumak kullanarak bu laptop kılıfımızı tasarladık ve anlatım kısmında sizler için gerekli tüm bilgileri paylaştık. Sizler kendi ürününüzün büyüklüğüne göre farklı ebatlarda, farklı desenlerde ürünlerinizi çok kolay bir şekilde örebilirsiniz. Şimdi gelin nota desenli şablonumuzu adım adım nasıl ürüne dönüştürdüğümüzü birlikte görelim. Videonun bu bölümünde nota desenli şablonumuzu kullanarak laptop çantamızı örüyoruz. İlk olarak Alize Pufimor ipliğimizi açıyorum. Şablonumdaki başlangıç zincir sayısı kadar zincir çekiyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğin içerisinden arkadan öne doğru geçiriyorum. Bu benim birinci zincirim. Sonra üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğin içerisinden geçirip 28 zincir oluşturana kadar ilerliyorum. Koyu renkli ilmeklerimle 28 zincir çektim. Aynı şekilde aynı uçtan başlayarak açık renkli ilmeklerimle de 28 zincir çekiyorum. Açık renkli ilmeklerimle de 28 zincir çektim. Şimdi şablonumun birinci sırasını sağdan sola doğru örmeye başlıyorum. Birinci sıradaki tüm kutucuklarım koyu renkli. Ben de ipliğimin iki renk seçeneğinden koyu renkli ilmekleri alarak başlangıç zincirimden geçiriyorum. 28. zincirin içerisinde bir ilmek bu şekilde hazır. Onun bir yanındaki zincirden arkadan öne doğru ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir yanındaki zincirden koyu renkli ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde her zincirde bir ilmek olacak şekilde toplamda 28 ilmek çıkartıyorum. Şablonumun birinci sırasını tamamladım. Şimdi ikinci sırayı soldan sağa doğru örüyorum. İkinci sırada tüm ilmeklerim yine koyu renkli olduğu için iplikten gelen ilmeklerimden koyu renkli ilmekleri seçerek arkadan öne doğru ilmeklerimden geçiriyorum. Örgümün ikinci sırasını tüm ilmeklerim koyu renkli olacak şekilde tamamladım. Şimdi sağdan sola doğru 3. sırayı örmeye başlıyorum. 3. sırada ilk iki kutucuğum koyu renkli. Bunun için 1 koyu renkli, 2 koyu renkli ilmeğimi geçirdikten sonra diğer 24 kutucuğum açık renkli olduğu için renk değişimi yapıyorum. Renk değişim noktasında örmüş olduğum ilmeğin eşi olan açık renkli ilmeği almamaya dikkat ediyorum. İplikten gelen sıradaki ilmeklerimin açık renkli olanı alıp aynı şekilde ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Renk değişimi yaptığım noktada desen oluşturmaya başladım. Alize Pufimor ile desen oluşturmak bu kadar kolay. Tek yapmamız gereken şablonumuzdaki renk sırasına göre ilmeklerimizin renk seçimini yapmak. Örgümün 4. sırasındayım.
Dördüncü sırada ilk iki kutucuğum yine koyu renkli. İki koyu renkli ilmek ördükten sonra 24 adet yine açık renkli ilmeklerimi alarak örmeye devam ediyorum. Benim şablonumda bu noktalarda renk değişimi yapmam gerekliydi. Siz kendi şablonunuzda hangi noktalarda renk değişimi yapmanız gerekiyorsa o şekilde devam ederek örgünüzde ilerliyorsunuz. Bu şekilde sağdan sola ve soldan sağa olarak 19 sıra boyunca örgümde ilerliyorum. Şablonumdaki 19. sırayı ördükten sonra örgümde dönerek ilerliyorum. Ördüğümüz kısım çantamızın kapak bölümünü oluşturuyor. Bu aşamadan sonra çantamızın yanlarında dikiş olmaması için dönerek örmeye devam ediyorum. 19. sıramı tamamladım. 20. sırada 56 ilmeğe ihtiyacım var. Bunun için 28 ilmeğim zaten örgümün kapak bölümünde hazır olarak duruyor. İplikten gelen ilk ilmeğimi bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve 28 zincir çekiyorum. Kapak bölümünde 28 ilmeğim vardı. Zincir çekerek 28 zincir oluşturdum. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Bu çekmiş olduğum zincirin içinden çıkan ilmeği bu şekilde örgüme geçirerek örmeye devam ediyorum. Artık şablonumu takip ederek bu oluşturmuş olduğum daire formunda dönerek ilerliyorum. Kapak bölümündeki ilmeklerimden siyah ilmeklerimi geçirdim. Şimdi zincir çektiğim bölüme geldim. Burada da zincirim içerisinden siyah renkli ilmeklerimi geçiriyorum. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde toplam 28 ilmek çıkardım. Örgüme bu aşamadan sonra sürekli aynı yönde dönerek ilerliyorum. İlk olarak kapak bölümü örmüştüm. Daha sonra dönerek ilerledim ve son sırada ilmeklerim bu şekilde açık olarak gözükmekte. Şimdi size bu ilmekleri kapatmayı gösteriyorum. İpliğimin kaldığı ucun tam tersi köşeden başlayarak bir sağdan ve bir soldan ilmek alarak birbirinin içerisinde yatayda geçiriyorum. Bu şekilde çantamın dış yüzeyini tamamladım. Şimdi iç yüzeyine geçiyorum. Çantamın iç bölümünde ilmeklerimin tamamı açık. Şimdi ilk olarak başlangıç zincirimden ilmeklerimi geçiriyorum. Birinci sıradaki tüm ilmekleri her zincirde bir ilmek olacak şekilde geçiriyorum. Birinci sıradaki ilmeklerimi zincirimin içerisinden geçirdim. Şimdi kapak bölümünün köşesinden başlayarak en sağdaki ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek ilerliyorum. Bu bölümde şablon takip etmiyorum. Tek yapmam gereken ilmeklerimin dikeyde aynı hizada olmasına dikkat etmek. Sonuna kadar ilerleyerek ilmeklerimi kapatıyorum. Tüm ilmeklerimi kapattım. Son sırada ön bölümde yaptığım gibi çaprazlayarak ilmeklerimi kapatıp örgümü bitiriyorum. Tüm ilmeklerimi kapattım. Son ilmeğim içerisinden düz ipliğimi geçip sabitliyorum. Kalan düz ipliğimi örgümün ara yüzeyine gizliyorum. Bu noktada da yeni yumağa geçiş yapmıştım. Yeni yumağa geçiş yaparken
ilmeklerimi yumaktaki gibi birbirine aynı mesafede olacak şekilde bağlayıp devam ettim. Şimdi kalan düz ipliklerimi örgümün ara yüzeyine gizliyorum. Çantamızı tamamlamış olduk. Bu yüzeyde aynı desenin zıt görünümünü elde ettik. Sizler de Alize Pufimor'un çift taraflı iki renkli ilmekleri sayesinde dilediğiniz deseni böyle kullanışlı laptop kılıflarına dönüştürebilirsiniz. Ya da bir askı takarak laptop çantası olarak kullanabilirsiniz. Alize Pufimor ile herkese keyifli örgüler diliyorum.